Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Türkiye'nin denize yakın yeşillikler içindeki büyülü bir kasabasında Hande adında bir ev kadını yaşarmış. Dar sokakları arasında taş evlerin sıralandığı bu kasaba, tarihi dokusu ve mistik atmosferiyle ünlüymüş. Hande, kasabanın kalbinde kendine ait küçük bir evde yaşayan bir kadınmış. Uzun siyah saçları, ela gözleri ve minyon tipli bedeniyle herkesin dikkatini çeken Hande, yüzünde hep bir tebessüm taşırmış. Gönlü iyilik ve sevgiyle dolu olan Hande, Türk ev yemeklerine hayranmış. Ev işlerinde son derece becerikliymiş. Türk mutfağının en lezzetli yemekleri, hamur işleri ve tatlıları onun ellerinden çıkarmış. Ev temizliğinde de çok başarılı olmasıyla bilinirmiş. Evini dikkatle düzenler ve tertip edermiş. Hande'nin evi her detayıyla görenleri büyüleyen bir yermiş. Bir zamanlar bu büyülü kasabanın en güzel festivali yaklaşıyordu. Her yıl olduğu gibi kasaba halkı büyük bir heyecanla festival hazırlıklarına başlamıştı. Festival, yemeklerin, el işlerinin ve süslemelerin yarıştığı bir etkinlikti. Herkes kendine özgü yeteneklerini sergilemek için çabalıyordu. Bu kez Hande, festivaldeki el işleri ve yemek yarışmalarında büyük bir başarı kazanmak istiyordu. Festivalin en iyi yemeklerini pişirmek ve en güzel el işlerini yapmak için kendine özgü teknikleri kullanıyordu. Yemek yarışmasında Hande geleneksel lezzetlerin yanı sıra kendi özgün tariflerini de sunmuştu. En iyi malzemeleri seçerek lezzetli yemekler hazırlamış ve sunumlarıyla herkesi büyülemişti. İnsanlar Hande'nin yemeklerini tattıkça kendilerinin bir şölene davet edildiklerini hissediyorlardı. El işleri yarışmasında ise Hande ustalığını konuşturuyordu. İğne oyaları, dantel işlemeleri ve örgülerindeki incelik ile zarafet herkese etkiliyordu. Elinin hüneriyle yaptığı işler görenleri büyülü bir dünyaya götürüyordu. Festival günü kasaba meydanında kocaman bir çadır kurulmuş, masalar süslenmişti. Herkes Hande'nin gösterdiği ustalığı konuşuyor ve heyecanla sonuçları bekliyordu. Sonunda jüri Hande'nin el emeği ve yaptığı yemeklerle mükemmeliyeti yakaladığını ilan etti. Hande, festivalde en iyi yemekleri ve el işlerini yapan olarak seçildi. Bu başarıyla birlikte Hande'ye Hamarat Hande unvanı verildi ve kasaba halkı arasında büyük bir ün kazandı. Bundan sonra Hande'nin adı Hamarat Hande olarak anıldı. Bu küçük sahil kasabası, tarihi konakları, ahşap işçiliğiyle süslü cumbalı evleri ve taş sokaklarıyla büyüleyici bir atmosfere sahipti. Dar sokaklarında dolaşırken güzel kokular kasabanın her köşesine yayılırdı. İnsanlar sokaklarda samimi sohbetler eder, geleneksel el sanatlarıyla uğraşır, yerel lezzetleri tadardı. Hamarat Hande'nin evi bu büyülü kasabanın en güzel noktalarından birinde yer alıyordu. Taş duvarları, ahşap detayları ve tarihi dokusuyla dikkat çeken ev, kasabanın kalbindeki bir sokakta bulunuyordu. Giriş kapısı el işçiliğiyle süslenmiş bir kapıydı ve evin içindeki sıcaklığı yansıtıyordu. Evin mutfak bölümü çok güzel dekore edilmişti. Ahşap dolaplarında tencere tava sıralanırken ocaktaki güveçlerde pişen lezzetlerin kokusu yayılırdı. Hamarat Hande mutfağında hayal gücünü kullanarak Türk mutfağından geleneksel lezzetlerin yanı sıra modern dokunuşlarla da şaşırtıcı tatlar ortaya çıkarırdı. Kasaba halkı
Hamarat Hande'nin evinden yükselen lezzetli kokuları takip ederdi. Onun yemekleri her biri özenle hazırlanan özel tariflerdi. Ev yapımı börekler, etli yemekler, zeytinyağlılar, çeşit çeşit pilavlar ve güveçler Hande'nin ustalığıyla harmanlanırken evinden yayılan taze ekmek kokusu kasabanın her yanını sarardı. Hande'nin meşhur tatlıları ise adeta birer şölen niteliğindeydi. Baklava, güllaç, şekerpare, revani ve daha pek çok Türk tatlısı Hande'nin ellerinden çıkan muhteşem lezzetler arasındaydı. Hamarat Hande'nin evi, kasabanın sıcak atmosferiyle birleşen adeta bir cennetti. Misafirler Hande'nin davetkar sofralarında buluşur, lezzet dolu sohbetlere dalardı. Her bir lokma ağızlarda dans ederken insanlar arasında samimiyet ve paylaşma duygusu giderek güçlenirdi. Hande'nin evi kasabanın gizemli havasına ve tarihi dokusuna uyum sağlayarak kasaba halkı için unutulmaz bir deneyim sunardı. Hande'nin bu yeteneklerinin yanında başka bir hayali de vardı. İşte o hayali küçük bir kafe açmaktı. Hamarat Hande'nin içinde yanan kafe hayali geçmişindeki bir hatıra ile güçlenmişti. Bir gün eski bir defterin sayfaları arasında kaybolmuş bir fotoğraf buldu. Fotoğraf gençliğindeki bir yaz tatilinden bir kareyi gösteriyordu. Denizin berrak mavisine karışan saçları ve yüzündeki güneşin sıcak dokunuşuyla genç Hande'nin hayallerini canlandırıyordu. Fotoğrafı eline alan Hande aniden büyülü bir hissin kendisine doğru aktığını fark etti. Gençlik yıllarında ailesiyle birlikte gittiği sahil kasabasında bir kafenin önünden geçerken içinde derin bir arzu hissetmişti. O an yüreği küçük bir kafe açma hayaliyle dolmuştu. Denizin tuzlu kokusu, insanların kahvelerini yudumlayıp lezzetli tatlıları paylaştıkları o sıcak atmosfer, Hande'nin içinde büyülü bir dünya oluşturma isteğini alevlendirmişti. Hande'nin kalbindeki bu hatıra, kendi kasabasında bir kafe açma hayalini daha da güçlendirdi. Onun için bu hayal sadece bir iş fikri değil, aynı zamanda insanlarla paylaşma, mutluluğu yayma ve kendi tutkusunu yaşama arzusuydu. Kendi mutfağından geleneksel lezzetleri insanlarla buluşturmanın heyecanını hissediyordu. İnsanların kafe masalarında sıcak bir ortamda bir araya gelerek keyifli sohbetler edeceğini, lezzetli yemeklerle karınlarını doyuracağını hayal ediyordu. Ancak Hamarat Hande'nin hayalini gerçekleştirmek için önünde bazı engeller vardı. Kasabada sadece bir pastane bulunuyor ve o da kötü kalpli bir adamın tek elindeydi. Tombul, kısa boylu, az saçlı ve kara gözlü olan bu pastane sahibi kasabanın en büyük pastanesini işletiyordu. Yüzünde sürekli bir asilik ifadesi taşıyordu ve kalbinde kötülük doluydu. Yaptığı pastaların lezzeti pek tatmin edici değildi. Fakat kasabada başka bir seçenek olmadığı için insanlar ondan almak zorunda kalıyordu. Kötü kalpli pastane sahibi rakip istemeyen biriydi ve kasabadaki diğer boş dükkanların tamamını satın almış veya kiralamıştı. Kimse ona karşı çıkamıyordu. Hamarat Hande cesareti ve kaynakları olmadığı için kafe açma hayaline bir adım bile atamıyordu. Ama içindeki tutku ve kararlılık bu zorluğun üstesinden gelme gücünü ona veriyordu. Bir gün Hamarat Hande'nin eski bir okul arkadaşı olan Zeynep uzun bir aradan sonra kasabaya gelmişti. Zeynep de bir ev kadınıydı. Ancak kocasıyla birlikte farklı şehirlerde kafe açan girişimci bir ruha sahipti. Hande sevinçle Zeynep'i karşıladı
ve ikisi birbirine sıcak bir şekilde sarıldı. Hande şaşkın bir şekilde sordu. "Zeynep, seni gördüğüme çok sevindim. Bu kadar zamandır nerelerdeydin?" Zeynep gülerek cevap verdi. "Hande, hayat bizi farklı yollara götürdü. Kocamla birlikte farklı şehirlerde kafe açtık ve bu süreçte çok deneyim kazandık. Ancak seni hiç unutmadım." Yıllar sonra bir araya gelen iki arkadaş saatlerce samimi bir şekilde sohbet ettiler, özlem giderdiler. Bu konuşma sırasında Hande kafe açma hayalini Zeynep'e de anlattı. Bunu duyan Zeynep, "Hande, eğer kabul edersen sana bir teklifim var," dedi. Hande merakla sordu. "Ne gibi bir teklif bu Zeynep?" Zeynep heyecanla devam etti. "Hande, senin kafe açma hayalinin gerçekleşmesine yardım etmek istiyorum. Kocamla birlikte sahip olduğumuz deneyimleri, bilgi ve birikimleri seninle paylaşmak istiyoruz. Sana destek olacağız. Kafe açma sürecinde sana rehberlik edeceğiz. Birlikte harika bir iş ortaya çıkarabiliriz." Hamarat Hande duyduklarına inanamıyordu. Gözleri parladı ve sevinçle Zeynep'e sarıldı. "Zeynep, ne kadar minnettarım sana. Bu teklifi kabul etmek istiyorum. Hayalimdeki kafe için senin desteğinle daha da ilerleyebilirim." Zeynep dostça gülümsedi ve Hande'nin elini sıkarak dedi. "Elbette Hande, birlikte bu yolculuğa çıkacağız ve senin hayalini gerçekleştireceğiz. İnan bana, kafe açmak için gerekli olan cesaret, beceri ve tutku sende var. Sadece birlikte adım atmamız gerekiyor." Hande içinde büyüyen heyecanı hissederek Zeynep'e baktı. "Seninle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. Kasabamızda umut ve lezzet dolu bir masal yazacağız." Ve böylece Hamarat Hande ve Zeynep kafe hayalini gerçekleştirmek için bir araya gelmişlerdi. İkisinin de yüreklerindeki tutkuyla kafe macerası başlamış oldu. Birlikte geçirecekleri zaman boyunca dostlukları güçlenecek ve kasabalarına lezzetli bir dokunuş yapacaklardı. Ancak bu hayali gerçekleştirmek için önce uygun bir yer bulmaları gerekiyordu. Kasabada birçok dükkan vardı. Fakat kötü kalpli pastane sahibi tüm bu dükkanları ya satın almış ya da kiralayarak kasabanın tek pastane sahibi olmuştu. Hande ve Zeynep kasabadaki tüm dükkanları kötü kalpli pastane sahibinin kontrolü altında olduğunu bilerek gezip ve umutla aramaya devam ettiler. Ne yazık ki tüm çabalarına rağmen uygun bir yer bulamadılar. Hande ve Zeynep umutsuzluğa kapılmadan önce bir akşam kasabanın meydanında oturup düşüncelere daldılar. Hande gözlerini uzaklara dikmiş, "Ne yapacağız Zeynep? Yıllardır hayalini kurduğum kafe için umutla gelmiştik. Fakat bu engellerle karşılaşmak gerçekten çok zor," dedi. Zeynep, Hande'nin endişelerini anlayışla dinledi ve cesaretle konuştu. "Hande, sakın pes etme. Biz birlikte bu yolda ilerleyeceğiz ve birlikte başaracağız." Tam umutlarını yitirmek üzereyken Hamarat Hande'nin aklına bir fikir gelmişti. Evi küçük ama temiz ve düzenli bir evdi. Kasabanın merkezindeki bir sokakta bulunuyordu. Bu evi kafeye çevirebilirdi. Eski okul arkadaşı da bu fikri beğenmiş ve kabul etmişti. Evlerini kafeye dönüştürmek için çalışmaya başlamışlardı ama bunun da kolay olmadığını anlamışlardı. Çünkü evde yapılması gereken çok iş vardı. Duvarları boyamak, tezgahları kurmak, masa sandalye almak, dolapları yapmak gibi. Hamarat Hande bu zorlukların üstesinden gelebileceğine inanıyordu. İşe koyulduğunda periler diyarından gelen sihirli nesnelerine başvurabilirdi. Sihirli bir fırın eldiveni,
sihirli bir süpürge, sihirli bir mutfak robotu gibi. Bu nesneler sayesinde ev işlerini kolayca halledebilirdi. Ancak bu nesnelerin de bir sırrı vardı. Her kullanımda Hamarat Hande'nin enerjisini azaltıyordu. Hande, sihirli nesneleri kullanmak yerine başka bir yol seçti. O, komşularının yardımını istemeye karar verdi ve komşuları ile iletişime geçti. Bu büyülü maceraya onları da dahil etti. Ayşe abla, Nermin hanım, Kıymet hala, Fahriye gelin, Fatma, Aliye ve Derya hemen Hande'nin çağrısına karşılık verdiler. Ellerine temizlik malzemelerini ve diğer gerekli eşyaları alarak evine geldiler. Hamarat Hande ve komşuları birlikte evi kafeye çevirmek için büyük bir neşeyle çalışmaya başladılar. Zeynep de bu olanlara şaşkınlıkla baktı. Hande ve komşuları duvarları renk renk boyadılar, tezgahları kurup süslediler, masa ve sandalyeleri seçtiler ve dolaplar yaparak kafenin ihtiyaçlarını karşıladılar. Ellerinden gelenin en iyisini yaparak evi küçük ama şirin ve renkli bir kafeye dönüştürdüler. Hande komşularına teşekkür ederek şöyle söyledi: "Sizlerle birlikte bu kafe hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Sizlerin yardımı ve desteği olmasaydı bunu başaramazdım. Sizler benim gerçek dostlarım ve bu büyülü kasabanın en değerli hazinesisiniz." Komşuları sevinçle gülümsedi ve en büyükleri olan Ayşe abla, "Hande, sen her zaman bize yardım ediyorsun. Biz de senin için buradayız. Hep birlikte başaracağız," dedi. Ve öylece Hamarat Hande'nin hayali komşularının desteği ve büyük bir dayanışma ile gerçekleşti. Ev artık sadece bir ev değil, Hande'nin hayalini taşıyan bir kafe olmuştu. Tam umutlarını tazeledikleri bu anda kötü kalpli pastane sahibi ve ortağı olan cadı sahneye çıktılar. Kötü kalpli pastane sahibi Hande ve Zeynep'in kafe açtığını duymuş ve öfkeyle dolmuştu. Cadı ise periler diyarından kaçmıştı ve sihirli nesnelere ihtiyaç duyuyordu. Cadı, kafeyi ele geçirmek ve sihirli nesnelere ulaşmak için kötü kalpli pastane sahibiyle anlaşmıştı. Cadı, Hamarat Hande'nin evini bu kadar kısa zamanda kafe haline dönüştürmesinin sebebinin ona periler tarafından verilen sihirli nesneler olduğunu düşünüyordu. Amacı bu nesneleri ele geçirerek gücünü arttırmaktı. Cadı gizlice Hande'nin evine girdi ve sihirli nesneleri aramaya başladı. Ancak Hamarat Hande hemen cadıyı fark etti ve onunla karşı karşıya geldi. Hamarat Hande ve cadı arasında büyük bir kavga başladı. Sihirli nesneler havada uçuştu, büyülü patlamalar oldu ve kafe darmadağın oldu. Zeynep ise şaşkın bir şekilde olanları izliyordu. Hande cesaretle cadıya karşı mücadele etti. Cadıyı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Sonunda onu çalı süpürgesiyle kovalayarak kafeden kovdu. Ancak kavganın sonunda kafe harap olmuştu. Duvarlar yıkılmış, tezgahlar kırılmış, masa ve sandalyeler parçalanmış, dolaplar devrilmişti. Hande ve Zeynep yorgun ve üzgün bir şekilde etrafa baktılar. Kafe açma hayalleri bir anda yerle bir olmuş gibi görünüyordu. Hüzün içinde olan Hande'ye Zeynep üzgün bir şekilde yaklaştı ve "Ne yapacağız Hande? Kafe tamamen harap oldu," dedi. Hande ise üzgün bir şekilde cevapladı. "Evet Zeynep, her şey berbat oldu ama pes etmeyeceğim. Biz bu kafeyi tekrar ayağa kaldıracağız, emin ol," diyerek kararlılığını gösterdi. Hamarat Hande ve Zeynep kafe için yeniden başlamak üzere ellerine geçirdikleri aletlerle enkazın arasında durdular. Umutsuzluk yerine birbirlerine güç verdiler.
Ellerindeki her parçayı, her enkazı birer umut tohumu olarak gördüler. Kafe yeniden inşa edilecekti, daha da güzel ve büyülü olacaktı. Zeynep Hande'nin sözlerine güvenle baktı ve ona katıldı. "Evet Hande, haklısın, pes etmek yok. Kafeyi yeniden ayağa kaldıracak gücümüz ve irademiz var. Komşularımız da bize yardım etmek için buradalar. Birlikte her zorluğun üstesinden gelebiliriz." Hamarat Hande ve Zeynep komşularıyla birlikte yeniden çalışmaya başladı. Hande'nin perisi kalan sihirli nesneleri tekrar onlara verdi ve bu sefer cadıya karşı daha hazırlıklı idiler. Kafeyi adım adım tamir etmeye başladılar. Duvarları boyadılar, tezgahları düzelttiler, masa ve sandalyeleri tamir ettiler. Her biri elinden gelenin en iyisini yaparak kafeyi yeniden canlandırdılar. Komşular arasında samimi konuşmalar ve gülüşmeler yankılandı. "Hamarat Hande, sen gerçekten muhteşem bir iş başarıyorsun," dedi Ayşe abla. "Evet, hiçbir şüphe yok ki bu kafe büyülü bir yer olacak," diye ekledi Nermin Hanım. Hande gülümseyerek teşekkür etti ve "Bu kafe komşularımızın desteği ve emeğiyle yeniden hayat buluyor. Hepimize ait bir hazine gibi olacak," dedi. Günler geçtikçe kafe daha da güzelleşti, kırılan eşyalar tamir edildi, duvarlar renkli ve desenli bir şekilde boyandı, tezgah yenilendi ve dolaplar düzenlendi. Herkes büyük bir özveriyle çalışıyor, el ele vererek kafenin yeniden açılmasını sağlıyordu. Sonunda büyülü kasabanın merkezinde yeniden parlayan bir kafe vardı. Hamarat Hande'nin hayali gerçekleşmişti. Kafe, lezzet dolu yemekleri ve sıcak ortamıyla insanları kendine çekiyordu. Her bir köşesi Hande'nin emeği ve komşularının yardımıyla şekillenmişti. Büyülü kasaba Hande'nin kafesiyle birlikte daha da canlandı. Kasaba artık sadece pastane sahibinin tek elinde değildi. Hande'nin kafesi umut ve sevgi dolu bir alternatif sunuyordu. Kafe renkli çiçeklerle süslenmiş, kapısında misafirlerini güler yüzle karşılayan bir tabela asılmıştı. İnsanlar kasabanın her köşesinde heyecanla kafenin açılış gününü bekliyorlardı. Ve nihayet o gün gelmişti. Açılış töreni için kasaba halkı kafe önünde toplandı. Renkli balonlar uçuşuyor, müzik eşliğinde coşkulu bir atmosfer oluşuyordu. Kafe güzel bir açılış bandı ile süslenmişti ve herkes sabırsızlıkla içeri girmeyi bekliyordu. Kapılar sonunda açıldığında içerideki görüntü herkesi büyüledi. Kafe sıcak renklere boyanmış duvarlar, şık masa ve sandalyelerle döşenmişti. Raflarda geleneksel Türk tatlarının yer aldığı rengarenk vitrinler vardı. Hamarat Hande'nin özenle hazırladığı çeşit çeşit tatlılar ve hamur işleri dikkat çekiyordu. Çok katlı pasta tabakları, nefis börekler, taptaze poğaçalar, renkli kurabiyeler ve enfes tatlılar göz alıcı bir şekilde sergileniyordu. Açılış törenindeki konuşmalar ve kutlamaların ardından kasaba halkı sırayla kafeye girerek lezzetlerin tadına baktı. İlk lokmayı alanlar Hamarat Hande'nin tatlılarının ağızlarında bıraktığı şöleni hissediyorlardı. Özgün tarifler, taptaze malzemeler ve sevgiyle yapılan her bir yemek damaklarda muhteşem bir lezzet bırakıyordu. Masalar dolmaya başladı, insanlar keyifle sohbet ediyor, kahvelerini yudumlarken Hamarat Hande'nin özenle hazırladığı lezzetleri tatma şansı buluyorlardı. Çaylar demleniyor, mis gibi kokan Türk kahvesi fincanlara dolduruluyor, tabaklardaki yemekler göz kamaştırıyordu. Hamur işlerinin tazeliği ve tatlıların eşsiz lezzeti kafede bir şölen havası oluşturuyordu. Hamarat Hande'nin komşuları gönüllü olarak kafede çalışıyor
ve misafirlere samimi bir hizmet sunuyorlardı. Neşeli konuşmalar, kahkahalar ve hoş sohbetler kafenin içini dolduruyordu. Kasaba halkı kötü kalpli pastane sahibinin tatlarından bıkmış, Hamarat Hande'nin kafe açmasıyla birlikte lezzet dolu bir alternatif bulmuştu. Artık insanlar kafeye akın ediyor, tatlarıyla büyüleniyor ve bu masal dolu kafenin müdavimi oluyorlardı. Ve böylece büyülü kasabanın kalbinde Hamarat Hande'nin kafe masalı devam ediyordu. Her bir tatlı, her bir yemek kasaba halkının kalplerinde iz bırakıyor, insanlar arasında sevgi, paylaşım ve mutluluk tohumları ekiyordu. Kafe, umut ve lezzetin buluştuğu bir mekan olarak kasabanın renkli ve mutlu masalını sürdürüyordu. Kötü kalpli pastane sahibi ise sinirli bir şekilde kafenin önünden geçiyordu. Kafe dolup taşıyordu, insanlar mutlu bir şekilde yemek yiyor, sohbet ediyorlardı. Kasaba halkı Hamarat Hande'nin kafesini tercih ediyordu ve pastane sahibinin kötü pastalarını unutmuşlardı. Hamarat Hande'nin kafe macerası büyük bir başarıyla devam etti. Kasaba halkı lezzetli yemekleri ve sıcak atmosferi nedeniyle kafeyi sık sık ziyaret etmeye başladı. Hamarat Hande hayalini gerçekleştirmiş ve kendi işinin patronu olmuştu. Kasabanın büyülü atmosferinde umut ve lezzetin birleştiği masalın sonuna doğru kötü kalpli pastane sahibinin düşüşü de yaklaşıyordu. Hamarat Hande'nin kafe açmasıyla birlikte pastane sahibi giderek daha az müşteri çekiyor, işleri hızla düşüşe geçiyordu. İnsanlar Hamarat Hande'nin kafesinde daha fazla seçenek, daha lezzetli tatlar ve daha samimi bir hizmet buldukları için pastane sahibini tercih etmiyorlardı. Pastane sahibi rekabete dayanamayacak hale gelmişti. Kafe ile kıyaslandığında kötü kalpli pastanenin sıkıcı atmosferi, lezzetsiz pastaları ve hoşnutsuz müşteri deneyimleri insanları Hamarat Hande'nin kafesine yönlendiriyordu. Pastane sahibi güvenini ve müşterilerini kaybederek kasabayı terk etmek zorunda kaldı. Bu dönüşüm kasabanın bir kahramanı olan Hamarat Hande'nin cesareti, emeği ve sevgisi sayesinde gerçekleşmişti. Onun tutkusu, maharetli elleri ve komşularının yardımıyla kurduğu kafe, insanların yaşamında bir dönüm noktası olmuştu. Lezzetli yemekler, samimi hizmet ve sıcak bir atmosfer, kasaba halkını kendine çekerek pastane sahibinin hegemonyasına son vermişti. Artık kasabanın havası değişmişti. İnsanlar kafenin renkli masalarında bir araya gelirken gülümsemeler ve neşe eksik olmuyordu. Yemeklerin tadına bakarken dostluklar kuruluyor, hayaller paylaşılıyor ve umutlar yeşeriyordu. Hamarat Hande'nin kafesi, kasabanın bir buluşma noktası, bir dayanışma merkezi haline gelmişti. Kötü kalpli pastane sahibi ise geçmişteki kötülüklerinin bedelini ödüyordu. İnsanların kalplerinde yer eden sevgi, dürüstlük ve paylaşım pastane sahibini geride bırakıp unutulmaya terk etmişti. Kasaba halkı Hamarat Hande'nin kafesiyle birlikte yeni bir başlangıç yapmış, daha lezzetli bir geleceğe doğru adım atmıştı. Ve böylece büyülü kasabanın masalı Hamarat Hande'nin cesareti ve komşularının yardımıyla gerçekleşen kafe açılışı ile mutlu bir sona ulaşmıştı. İnsanlar kafenin sunduğu lezzetlerle damaklarında tatlı bir iz bırakırken Hamarat Hande'nin gözleri umutla parlıyordu. Kasaba umut ve lezzet dolu bir geleceğe doğru adım atmıştı ve bu masal her zaman anlatılacak bir hikaye olarak hafızalarda yerini koruyacaktı. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.